Evet, merhaba herkese. Bugün size ikiz Alev'in aşamalarından bahsetmek istiyorum. Bu aşamalardan ilki bir tanışma faslı. Birincisi tanışma, keşif kısmı denebiliyor bunlara da. Bu tanışma kısmında iki kişi birbirleriyle ilk bağ kuruyorlar yavaş yavaş. Ve bu bağ kurma aşamasında biraz şunların farkına varıyorlar. Ya bunda özel bir şey var, bunda farklı bir şey var. Sanki daha anlayışlı, sanki benim duygularımı anlıyor, sanki en içerideki arzularımı biliyor, sanki bir şey görüyor bende. Yani diğerlerinin görmediği bir şey görüyor bende gibi bir his duyuyoruz ona karşı ve bu büyük bir bağlanma duygusu yaratıyor karşıya. O da bizle ilgili böyle hissediyor. Yani bunda bir şey var, özel bir şey var. Bu hislerde genellikle dişiler ikiz aleviyle tanışmadan öncesinde bir frekansının düşük olduğu bir durumdadır. Genelleme yapıyorum, yani herkes de bu aynı olmayabilir ama genellikle frekansının düşük olduğu, erilin frekansının ise yüksek olduğu bir zaman ve o noktadayken böyle dişil biraz ona böyle bir kurtarıcı gözüyle bakıyor. Yani ona böyle değişik bir bağlanma hali oluyor. Frekansı erilin yüksek, dişilin düşük oluyor bu aşamadayken ve haliyle dişil de erile karşı bir tık daha böyle kurtarıcı gibi bakmaya başlıyor. Sonrasında balayı denen bir dönem var. Balayı dönemi anlatılan, ifade edilen şey aslında işlerin çok yolunda olduğu, böyle hani içinizde kelebeklerin uçuştuğu, daha önce aşk duygusunu hissettiğiniz, belki hissetmediyseniz tekrar böyle çok daha büyük bir şekilde hissettiğiniz bir dönem başlıyor. Yani sanki daha önce yapmadığınız şeyleri yapabilir hale geliyorsunuz. Karşıdaki de öyle. Hani o farklı hissiyatı böyle bir beraber deneyimliyorsunuz. Sonrasında bu deneyimle beraber balayı kısmı çok güzel geçse de sonrasında aslında bir kriz dönemi geliyor. Bu kriz döneminde yani aslına bakarsanız ortada çok da önemli bir şey olmamasına rağmen büyük bir kriz yaşanıyor. Yani bu kriz de şöyle arkadaşlar, yani şu an baktığım yerden hani ilişkiye geri dönüp bakıyorum, hani ikiz alevi ilişki aslında çok büyük bir kriz olmayan bir şey, sanki çok büyük krizlermiş gibi yaşanıyor. Ve çok üzüntü, yani o kriz dönemleri çok böyle zorlu geçiyor. Düşüş aşamaları, kriz dönemleri. Ya orada bütün ne kadar travma varsa artık ortada tetiklendiği, yani ortadan ikiye çatlayacağınız, neredeyse böyle ızdıraptan, acıdan, üzüntüden eski frekansınızdan da daha da aşağı düştüğünüz bir dönem geliyor. Bu eriller genellikle dişillerin deneyimlediği şey değersizlik ve sevgisizlik gibi hisler olduğu için dişil onu sanki hani benim kadar üzülmüyor gibi hayal ediyor. Eril ise yetersizlik duygusu, dediğim gibi yetersizlik duygusu da çok mücadele ediyor. Bu yetersizlik duygusu da onu daha öfkeli, kızgın ve kaçıngan bir hale getiriyor. Daha çok kaçıyor yani. Çünkü onun da daha önce deneyimlediği bir şey değil bu. Yani iki kişinin de daha önce deneyimlediği bir duygu değil. Kriz dönemleri özellikle gerçekten hani atlatılması en zor evre. Şu an muhtemelen birçoğunuz oradasınız. Çünkü neden orada olduğunuzu düşünüyorum. Ya kriz döneminde asıl araştırmaya başlıyoruz. Bir şeyler oluyor, düşüştesin, ya olmuyor, ne yapsan olmuyor, kendini mi değiştirmen gerekiyor, onu mu değiştirmen gerekiyor, ya bir şeyleri değiştirmen gerekiyor ve bir garip bir şeyler var ortada yani. Hani bunları anladığımız dönem kriz dönemi. Ve bu kriz dönemiyle beraber zaten arkasından ayrılık geliyor. Bu ayrılık fiziksel ayrılık, duygusal ayrılık, yani tamamen bir bağda bir kopma, bir bağlanma hissi gibi, duygularınız tamamen allak bullak. Ve bu ayrılık da inanılmaz bir acı veriyor yani hani insana. Sanki daha önce bu acıyı biliyorsunuz aslında. Daha önceden biliyorsunuz. Onları sonra açıklarım ama bu acı başka bir şeyin acısı. Onu biliyorsunuz. Ama bütün acılar tekrar canlanıyor. Bütün ölü, o duygular ne varsa hepsi diriliyor. Ve bunları tek tek deneyimlemek zorunda kalıyoruz bu ayrılık evresinde. Sonrasında bu ayrılık evresinde artık bir yerden sonra bu hani benim başıma bunlar geliyor, işte bir kurban psikolojisindeyim. Buradan bir çıktığım zaman
bir şey böyle bir elimden tutuyor ve sonra tekrar bir barışma evresine giriyorum. Sonra işte işler güzel, barışma falan filan, hani her şey yolunda gibi. Sonra tekrar böyle bir düşüş dönemi ortaya çıkıyor. Bu düşüş döneminde de ya bir şey yapıyorsun. Ya bizim hissettiğimiz öyle, yani hissiyatı şöyle olması lazım. Ya ben bir şey yapıyorum, bende bir şey var herhalde artık, yani anlamıyorum vesaire gibi bir noktaya geliyorsunuz. Önceden hep onu suçlardınız. O böyle yaptı, o şöyle yaptı, o böyle, o şöyle falan filan. Sonra artık bu ayrıl barış, yakın uzak, arada bağ var yok. Bütün bunlardan sonrasında artık şöyle bir aşamaya geliyorsunuz ayrılığın sonucunda. Ayrıl barışın sonucunda aslında. Bir şey var. Bunun arkasında başka bir şey var. Ya bu normalde bir ilişkide değil. Ya bu toksik bir ilişki de değil arkadaşlar. Yani diğerlerinin ne söylediğini bu kadar çok umursamayın. Bu toksik bir ilişki mi, sahte mi, gerçek mi vesaire gibi sorularda şunu düşünün. Aslında bu dünyada herhangi bir toksik ilişki yok. Toksik olan şey bizim zihnimiz, ki onlarla zaten üyelik kısmında hep onunla çalışıyoruz. Yani o toksiklik zaten onlarla çalışmadıktan sonrasında gitmeyecek. O döngü sürekli devam edecek. Dolayısıyla bu ayrılık aşamasındayken şunu fark etmek çok büyük bir açılım yaratacak. Sonra bir şeyler var bunun arkasında ve bunun arkasındaki şey manevi bir şey ve beni özel bir alana ve bir frekansa çekmeye çalışan bazı duygular var. Ve ben bu arada eş zamanlılıklar deneyimliyorum, saatleri deneyimliyorum, işte saatleri farklı görmek. Çekim yasasını kullanıyorum. Çekim yasasında aniden bir şeyler, mucizevi gibi bir şeyler oluyor. Tekrar barışıyoruz. Ama sonra gene bir çeşit büyü gibi ve o büyü bozuluyor. Sonra tekrar ayrılıyoruz. Şimdi bunların hepsinin bir sebebi var, olmasının sebebi sizi maneviyata doğru yavaş yavaş çekmek. Şimdi ayrılık evresindeyken fark ederseniz eğer, ayrılmadan önce kendi böyle kafanıza göre hayatınızı yaşamaya devam ederken ayrılık evresinde maneviyata yaklaşıyorsunuz. Ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi, fark edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, ayrılıyorum, ayrılınca maneviyata yaklaşıyorum. Beraberiz ama o kadar manevi değilim. Bu çözülmesi gereken, idrak edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Ve sonrasında artık ayrılık evresinden sonra ayrıl barış vesaire. Burada olayları artık çözüyorsunuz. Ya bunları çözmek tabii ki bazıları için yıllar alıyor. Benim için de yıllar aldı ki, ama gerçekten yapabileceğim ne varsa, öğrenebileceğim ne varsa, elimden gelen ne varsa her şeyi yaptım. Hala yapıyorum zaten, çalışmaya devam ediyorum. Çünkü birçok sebebi gördükten sonrasında artık çok ciddi bir teslimiyet ve kendinize çeki düzen vermeniz gereken bir dönem oluyor. Bu teslimiyetten kastımızsa neden ve sonuç ilişkisini anlıyorsunuz. Bir şeyler oluyor ve bunların nedeni var. Ve bunların da bir sonucu oluyor, yaptığım şeylerin. Onun yaptığı şeylerin bir sonucu oluyor. Evrensel bir güç var. O gücün bir etkisi var üstümüzde. Ve ben bunların arasındaki bütün sebep-sonuç ilişkisini çözüyorum teslimiyette. Ve bu teslimiyet aşamasında bunu iyice oturtturuyorum. Yani sebep-sonuç ilişkisini anladıktan sonrasında manevi dünyadaki ve içsel dünyamdaki, bunu daha önce anlatmıştım, dışarı bakarak kimse bir şeyi çözemeyecek. Ama ne zaman ki içsel dünyanızda bir şeylerin farkına vardığınızda, ki o farkına varış böyle basamak basamak böyle inşa ettiğiniz bir merdiven çıkıyormuşsunuz gibi düşünün. O yola girmeye karar verenler ilerleyecektir. Ama sürekli ağlamaya devam edersek, yani bu böyle oluyor, şöyle oluyor, o zaman bunu çok fazla çözebileceğimizi düşünmüyorum. Daha önceki çalıştığımda da şimdi de çalıştığımda görüyorum. Ben bunu çözeceğim diyen çözer. Ben bununla perişan olacağım diyense perişan olur. Şimdi teslimiyet kısmına geçtikten sonrasında burası asıl böyle olayın, aydınlanmanın yaşandığı yer. Yani burası çok çok önemli bir aşama. Burada bir işte seviyor musun, sevmiyor musun, duyguların vesaire, bunların hepsini algıladığımız, anlamlandırabildiğimiz bir dönem, teslimiyet dönemi. Ve burada çok kapsamlı çalışma gerekiyor. Ve bu teslimiyet döneminde geçince, ki burası zaten bence en yoğun ve en zorlu olan kısım. Ama
hani orayı da geçtikten sonrasında çok şey hissediyorsunuz ya. Artık ben eski ben değilim ve dünyayı çok başka gözlerle görüyorum. Karşımdaki insanı çok başka gözlerle görüyorum. Kendimi çok başka gözlerle görüyorum ve bu halimden memnunum. Bu halimden değil, diğer insanların da halinden, her şeyden genellikle memnunum. Yani sorunun olmadığı, yani çünkü herhangi bir sorunun olmadığı bir dünyaya gözlerinizi açıyorsunuz o aşamada. Ve sonra bununla beraber birleşme evresi geliyor ama birleşme evresinden önce de bakın kritik olan bir şey var. Bütün sevginiz sizden çekilmiş gibi. Yani o hani teslimiyet kısmında sevgi alınıyor bir aşamada sizden. Ve o kadar ayılıp bayıldığınız, öldüğünüz kişiye sanki böyle hiçbir şey hissetmiyor gibisiniz. Yani ya o kadar duygu çekiliyor ki sizden. O bile kendiliğinden zorluk yaşatıyor size. Yani hani ya bu duygu alınsın benden, lanet olsun. Hani ya ben nasıl bir şeyin içine düştüm dediğiniz noktadan hani o da alınıyor. Ve böyle orada da bir kalıyorsunuz falan. O aşamada çok enteresan. Ve bunların daha minik versiyonlarını her zaman hissediyorsunuz içinizde. Bunların hep daha küçük bir daire gibi düşünün. Bu her aşamanın içinde zaten hissedebileceğiniz bir evre. Ama basamakları çıktıkça gerçek kavuşmaya doğru ilerliyorsunuz. Teslimiyetten sonra da dedik birleşme aşaması geliyor. Bu birleşme de artık zaten doğal olarak kendiliğinden oluyor. Yani sen artık böyle bir ilişkiye o kadar hazırsın ve okeysin ki ne yapacağını, bütün rollerini, nasıl biri istediğini, nasıl biri olmak istediğini, karşındakini, her şeyi o kadar çok güzel analiz ediyorsun ki ve emin olun eskisinden çok çok daha zeki biri oluyorsunuz ki olmak zorundasınız. Çünkü başka türlü çalışmadan ilerlenmiyor. Ben bu üyelik kısmında da çalışmaları vermeye gayret ediyorum. Ve o çabayı göstermeyen yolu yürüyemiyor, yani yolda düşüyor. Düştüğünüzde de şöyle oluyor. Düştüğünüzde de nasıl? Ben bu yolu yürümeyeceğim. Çünkü bunu deyip yürümeyen arkadaşlarım oldu ve başka bir ilişkiye başladılar. Başka bir ilişkide de çok mutsuzlar. Yani yalandan birinin yanında duruyor ama mutsuz yani. Ya ben asla öyle bir hayata sahip olmak istemezdim açıkçası. Yani bunu kınamıyorum, bu bir tercih. Ama yolda bunu çözeceğim diyen insan çözecek yani. Zaten ona o güç veriliyor ama ben bununla yapamam yani. Bunun ne biçim bir adam, bu böyle mi? Bu maneviyattan kopup da başka birine, sonra başka birine böyle gidip de ben mutlu olanı görmedim. Hatta mutsuz olan 2 kişiyi çok bariz bir şekilde biliyorum bu konuyla ilgili. Şimdi birleşme safhasındayken artık böyle hani birleşiyorsunuz. Ya birleştiğinde işler böyle akıyor yani kendiliğinden ve çok doğal. Ve sen bunu şöyle hissediyorsun. Yani oluyor hani ve ben hiçbir şey sanki yapmıyorum falan. Eskiden çok zorladığım, çabaladığım şey şimdi nasıl bu kadar kolaylıkla akıyor diye hissettiğiniz bir durum. Ya nasıl bu kadar kolay akıyor dediğin şey aslında senin o kadar bilincinle çalışmanın bir ürünü oluyor. Zihninle, zekanla ve zihnindeki düşüncelerle çalışmanın bir ürünü oluyor. Ve şunu söyleyebilirim ki zihninizle çalışmadan, yani varsa bir metot ben bilmiyorum. Yani girip çıkmadığım yer kalmadı gerçekten bunu çözmek için. Ben bilmiyorum. Zihin ve zekayla bu işi ancak çözebiliyorsunuz. Yani zihin, zeka diyorum da kalp de tabii ki burada duygular, bunları anlamakla ilgili bir şey. Daha sonrasında bu birleşme safhasından sonra yani birleşmeden sonrasında açıkçası böyle bir nasıl oluyor? Onu çok deneyimlemediğim için onu çok iyi anlatamayabilirim ama ya birleşiyorsun böyle. Ya evet mutlusun. Hani yani mutluluk var ve bir huzur var devamlı ve bu böyle gayretinin bir sonucu ve sonra orada aldığın çok büyük dersler var. Sonra tamamen değişmiş bir insan olarak hayatını farklı bir şekilde kurguluyorsun. Ve bu arada ikiz alevin gelmiyor bir tek yani. Sana para da geliyor. Sana güç veriliyor. Gerçekten bir güç veriliyor o kavuşmayla beraber. Ondan sonra böyle sırtınızı yaslayıp sanki sahilde kokteylinizi içer gibi öyle mutlu bir durum ortaya çıkıyor.
Sorun olmuyor mu? Oluyor. Ama bu sorun yani normal sıradan vatandaşın yaşadığı sorunlar gibi. Yani onlar size hiç dokunmuyor zaten. Böyle gayet anlaştığınız, çok huzur olduğunu düşünüyorum ben işin içinde. Huzur duygusu çok fazla oluyor. Yani böyle teslimiyetle beraber böyle çok garip bir huzur gibi. Ve o algılara geçmek için belli bilgileri bilmeniz gerekiyor. Kimse olduğu yerde ikiz alevine kavuşamaz. Ben bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bazı bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden de üyelik sistemini kurdum. Çünkü bu bilgiler de çok özel bilgiler. Özel olmasının sebebi herkese anlatılmayacak bir şey. Çünkü bunları herkesin almaya hazır olabileceğini de düşünmüyorum. Anlamaz. Yani bazılarınız muhtemelen o anlatılan şeyleri anlamıyor bile. Çünkü bunların seviyesi var. İkiz alevlerin de kendi içinde seviyesi var. Belli bir zekaya geldiğinizde açılım oluyor. Yani zekaya geldiğinizde diyorum çünkü bunu araştır belli bir noktaya geliyorsunuz. Onlar anlayabiliyor bence benim anlattıklarımda. O yüzden böyle çok egoist gibi oldu bu. Özür diliyorum bunun için ama öyle bir hissi var açıkçası. Yani geldiğinizde siz de göreceksiniz. En son aydınlanma evresi diyorlar. Ya aydınlanma, o en son aydınlanma birleşip işte bu tek bir bilinç haline gelme kısmına çok geldiğimi düşünmüyorum. Ama böyle bir evresi var. Yani birleşmeden sonrasında hani kavuşma dediğimiz şey. Ondan sonra böyle yavaş yavaş beraber ekip şeklinde çalışıp bir birlik bilincine gelme ve bir aydınlanma kısmı varmış. Onları deneyimlemedim. O yüzden bilemiyorum tam olarak. Ama şöyle ikiz alev olan kişiler, yani ikiz alev kalmıyorsunuz. Ondan sonra ruh eşliği başlıyor. Yani ikiz alevler kavuşmaz ama ikiz alevlikten ruh eşliğine yükselenler kavuşabiliyor. Benim hissettiğim şey bir ayağım ikiz alev kısmında, hala bir ayağım ruh eşliğinde. O yüzden bu bilgilerimi yani aktarabileceğim en güzel zamandayım sanırım şu an. O yüzden çok zor geçti, yani bu 4 yıl falan baktığımda çok zor geçti. Geçmiş zamanlar ya da işte ne bileyim zor geçti yani. O yüzden hepiniz burada çok ilerlemenizi isterim. Bu yol ilerlediğinizde daha da ilerleyeceğiniz bir yol. O yüzden üyelikte zaten sonrasında beraber çalıştığımız, bir ekip halinde çalıştığımız, aslında sonrasında ayrılmayacağımız bir duruma geliyor olmamız gerekiyor ki çünkü ikiz alevlere bunlar belli bir amaçla veriliyor ve o amacı ben artık gördüm. Oradan çıktığımda işler yolunda gitmiyor zaten. Siz de onu fark edeceksiniz ilerleyen zamanda. Sizin bir amacınız var, hayat amacınız var. Burada bir varlığınızın çok çok önemli bir sebebi var ve biz de sonrasında o sebebi algılayabilenlerle beraber ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik sevgiyle kalın. Ben Teknonine.